Merhaba Kült TV'nin araştıran insanları. Antik Mısır, binlerce yıllık tarihiyle tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başarmış, Batılılarca mumyalar ve Firavunlar Diyarı diye adlandırılan gizemlerle dolu bir yer. Günümüz Müslüman Mısır'ından binlerce yıl evvelki pagan kökenli çok tanrılı inanç sistemleri gizemini halen koruyor. Osiris, Isis gibi efsanevi tanrıların arasından şüphesiz en çok öne çıkan isim Ra. Bu videoda Ra'ya ait olduğu söylenen yeni ses kaydını ve Ra'nın gerçeklerle örtüşen esrarengiz anlatımlarını sizlerle paylaşacağım. Ra, Antik Mısır'ın güneş tanrısı. Mısır toplumu üzerinde muazzam etkilere sahip doğaüstü bir varlık. Kimilerine göre şeytan, kimilerine göre bir uzaylı, kimilerine göre ise de sadece bir mit. Firavunların ve rahiplerin aracılığıyla Mısır halkına ilettiği kanunları günümüzde halen tartışılmaktadır. 1988 yılında araştırmacı psikopos Alessio Baptiste, Antik Mısır rahiplerinin Güneş tanrısı Ra ile iletişim kurmak için yaptıkları ayinin detaylı tarifini bulmuş, bunun üzerine nüfusunu kullanarak Papa II. Paulus ile bir görüşme ayarlamış ve yanına birkaç uzman alarak Mısır'a bir keşif gezisi düzenlemek için gerekli izinleri almıştı. Mısır'a vardığında ise kayıp Ra tapınağını bulmuş ve Ra ile bu antik ayini tekrar ederek görüşme sağlamıştı. Ra'nın bu ayininde alınan ses kaydını ilk videomu izleyenler hatırlayacaktır. Ne yazık ki bu ses kaydı pek çok kanal tarafından çalınarak iznim dışında yayınlandı. O yüzden paylaşacağım bu yeni ses kaydında güvenlik tedbiri olarak arkaya kısık bir ses yerleştirmek mecburiyetinde kaldım. Konumuza dönecek olursak, Pskopos'un şüpheli ölümünün ardından medyum Carla Ruckert ve Don Elkins Mısır'a giderek irtibat ayinlerini sürdürmek, ayrıca keşfedilen Ra tapınağında kapsamlı incelemeler yaparak şifreli metinleri çözmek istiyorlardı. Mısır'a varmalarının ardından tapınakta hummalı bir çalışma başlattılar. Bir duvar yazısında şifrelenmiş koordinatlar ve bazı matematik formülleri keşfettiler. Çözümlenen bir koordinatta Fırat Havzası yakınlarında boş bir alan vardı. O tarihlerde burası pek bir anlam ifade etmiyordu. Yıllar sonra 2016 senesinde buranın dünyanın ilk şehri ve Anunnakilerin başkenti Eridu'nun kuruluş yeri olduğu anlaşılacaktı. Bir başka hiyeroglifte ise o güne değin Antik Mısır alfabesinde hiç görülmemiş karakterler göze çarpıyordu. Bu hiyeroglifte Ra'nın neden güneş tanrısı olduğu ve güneş sembolünü kullandığı anlatılmaktaydı. Buna göre Ra ile beraber dünyaya gelmiş kertenkeleye benzer varlıklar vardı. İlerleyen zamanlarda bu varlıklarla Ra arasında bir savaş çıktı. Ra hepsini düşman ilan etti. Çünkü onlar kötüydü. Bu varlıklar aydınlıktan hoşlanmıyor, yeraltı tünelleri ve karanlık mağaralarda yaşıyordu. İşte bu yüzden Ra güneşi kendisine sembol olarak seçti ve güneş tanrısı oldu. Ayrıca Antik Mısır'ın tüm zenginliği güneş enerjisinden elektrik üretilmesine dayalıydı. Ra'nın Mısırlıların atalarına güneşten nasıl enerji elde edeceklerini öğrettiği yazıtlarda detaylı şekilde anlatılmaktadır. İlerleyen yıllarda ikilinin yaptığı çalışmalardan yola çıkarak hazırlanan 4 ciltlik Ra Bilgileri adlı kitabın bir de özel serisi çıkartılacak, ancak baskılar satışa sunulmayarak sadece özel olarak seçilen kişilere gönderilecektir. Bu kişilerden bir tanesi de reptilyan teorisinin savunucularından olan David Icke'dir. Icke'ye göre Ra, Aldebaranlı üstün bir varlıktır ve Anunnakilerin müttefiki olarak reptilyanlara karşı savaşmıştır. Aldebaran, Boğa takım yıldızının en önemli yıldızıdır. Orta Çağ'da Karataş Tapınakçıları Gizli Örgütü'nün medyumsal veya trans iletişim yoluyla elde ettiği bilgiler 20. yüzyılda Viril örgütünün elindeki bilgilerle tam bir uyum içindeydi. Bu elde edilen bilgilere göre Aldebaran bilinmeyen sayıda gezegene sahipti. Ama bu gezegenlerden ancak ikisinde yaşam vardı. Aldebaranlılar güneşlerine Sumi ve üzerinde yaşam olan iki gezegene de Sumi Er ve Sumi An diyorlardı.
Aldebaran İmparatorluğu Sümeranlar ve Summi olarak da bilinmekteydi. Sümer kral tabletleri şu kelimelerle başlıyordu. Kraliyet gücü göklerden geldiği zaman. Yani göklerden tanrılar değil, kraliyet gücü Sümeran Aldebaranlı insanlar gelmişti. Bunun en belirgin izini eski Mezopotamya kültürlerindeki kanatlı boğa tasvirlerinde görmekteyiz. Bu sembole Sümerlilerde ve onların kültürel mirasçısı olan halklarda sıkça rastlamaktayız. 13. yüzyılda Alman İsais'in açıklamalarında bu çok açık olarak belirtilmişti. Yardım boğanın başından gelecektir. Yani boğa takım yıldızının ana yıldızı Aldebaran'dan. İncil'de ise Aldebaran Summi sembolü olan kanatlı boğa, kötülüğün sembolü Malok'a dönüştürülmüştü. Summi gezegenler sistemi bizim Güneş sistemimize benziyordu. Sumer ve Sumeran adlı gezegenler kendi güneşlerine 2,5 milyar kilometre ve takriben 80 dünya yılı uzaklıktaydı. Bir Aldebaran yılı takriben 80 dünya yılı ediyordu. Medyumsal bilgilere bakılırsa Summi Aldebaran kültürü kesiksiz bir evrim çizgisi takip ettiği için birkaç milyon yıl yaşında ve bizim dünyamızdan daha eski. Hem de çok daha ileri bir seviyedeydi. Şayet dünyamızın teknolojik ilerlemesinin son 70 yıl içine sığdığını düşünürsek Summi Aldebaran'ın biz dünyalılardan milyonlarca yıl ileride üstün bir medeniyet olduğunu anlarız. Summi Aldebaran sisteminde insanlar uzun süredir ayrı ırklar halinde yaşıyorlardı. Işıklı tanrısal insanlar Sumer gezegeninde yaşıyordu ve bu Alfa Aldebaranlılar imparatorluğun tek egemen gücüydü. Diğer aşağı ırklar Sumyan gezegeninde yaşıyorlardı ve Sumer'e girmeleri yasaklanmıştı. Gezegenler arası nükleer savaşların sonunda kolonilerde yaşayan bir kısım halk yüksek radyasyona maruz kaldıkları için mutasyona uğrayarak maymun adamlar haline gelmişlerdi. Dünyamızda dahil tarih öncesi çağlarda yaşadığı iddia edilen maymuna benzer insanlar böyle bir mutasyon sonucu olmuş olabilirler. Bu inanca göre büyük tufan, nükleer bir savaştan sonra hayatta kalan tanrısal insanlar tarafından hayvanlaşmış insanları yok etmek amacıyla bilinçli olarak yaratılmış bir felaketti. Gılgamış destanında da bir atom bombasının hatıraları korkunç sahnelerle anlatılmaktadır. Aldebaran'daki renkli ırk ile kolonicilerin birbirleriyle karşılaşmalarının sonucunda koloniciler düşünsel ve manevi kabiliyetleri yok olmaya başlamıştı. Takriben 500 milyon dünya yılı sonra Summi Aldebaran güneşi genişlemeye başladı. Summi Aldebaran güneşi kızıl bir dev haline almaya başladığı zaman da bu güneş sisteminin sadece iki gezegeninde yaşam vardı. Yani Sumer ve Sumyan'da. Kurtulan kolonicilerin torunları Sumyan gezegenini Alfa ırkının acil bir göçü için muhtemel rezerv bir gezegen olarak görüyorlardı. Medyum Karl Rakert, Piskopos Baptiste'nin yaptığı ayini defalarca kez tekrarlayarak Ra ile iletişim kurmuştur. Ayin, tapınakta bulunan sunak odasında gerçekleştirilmekteydi. Sunak odasında üzeri güneş tanrısı Ra'nın sembolleriyle bezeli taştan 2 adet çember bulunmaktadır. Bu çemberlerin yanlarındaki duvarlarda üzerinde ne yazdığı henüz çözümlenememiş iletken bakır levhalar vardır. Ayini gerçekleştirecek olan kişi kel başına iletken altın veya bakır başlık giyerek bu çemberlerden bir tanesinin ortasında durur. Antik Mısır'da rahiplerin saç uzatmasının yasak oluşunun sebebi bu başlıkları verimli şekilde kullanabilmeleri olduğu düşünülmektedir. Ritüel başlar. İletişim kurmak isteyen kişi çemberlerden bir tanesinin ortasında dururken diğer çembere Ra gelir. İşte bu ritüellerden birinde Ra ile yapılan görüşme medyum tarafından kayıt altına alınmıştır. Kült TV YouTube. Konsektörü, hadi bilsin, evet. Settör Erosmet, Tampor. Impudidant, ut, lavora et doja. Kült TV YouTube. It enim ad minim vaniam. Quis, mastrut. Kült TV YouTube. Ulamco, lavoris nisi ut alibum, ex a commodo consceut. Deus alt, Kült TV YouTube. Neprehetratit in voluptatem velit esse filum dolere Kült TV YouTube. fugiat nulla paritur exceptor sint aceutat
Kült TV YouTube. non priorità. Sant in culpa quelle musica. Tessul moneri. Kült TV YouTube. Lavoro. Ra, medyumla yaptığı bu görüşmede Antik Mısır'da bazı firavunların kendi soyundan olduğundan bahsetmektedir. Özellikle Firavun Akhenaton'dan bahsetmekte ve hakkında detaylı bilgiler vermektedir. Tarihi kayıtlara biraz göz attığımızda ise Akhenaton hakkında çok çarpıcı bilgiler gün yüzüne çıkmaktadır. Nil'in doğu kıyısında M.Ö. 4000 yıl önce yapımına başlanmış Karnak Tapınağı'nın harabeleri yer alır. Eski Mısır toplumunda firavunlar kusursuz insanlar olarak görülür, herkesten daha üstün yaşayan tanrılar olarak tapınılırlardı. Bu binlerce yıl süren hiyerarşi her şeyi değiştirecek olan bir firavunun tahta çıkışına kadar devam etti. Bu firavunun adı Akhenaton'du. Mısır kaynaklarında anlatıldığına göre Akhenaton dünyada doğmamış, yıldızlardan inmişti. Tahta çıkar çıkmaz ilk işi Antik Mısır'ın tüm kültürünü oluşturan çok tanrılı inanç sistemini yasaklayarak yeni bir tek tanrı getirdi. Getirdiği tanrı onu doğurmuş olan güneş tanrısı Aten'di. Aten, Ra'nın torunuydu. Akhenaton, Mısır'da çok kısa bir süre tahta kalmasına rağmen standart davranışlardan radikal bir kopuşa yol açtı. Mısır'ı baştan aşağıya Aten'den aldığı mesajlarla hızla değiştirdi. Akhenaton'un tipi çok gariptir. O dönemlerde yapılan tüm heykel ve tasvirlerde kafalar uzun ve gövdeler tuhaftır. Boyu ise çok kısadır. Aynı şekilde Firavun için yıldızlardan getirtildiği söylenen eşi Nefertiti ve çocuğunun başı da uzun ve gövdeleri son derece tuhaftır. Tüm firavunlar ve ailelerinin aksine Akhenaton ve ailesi sarayda herkesin izole yaşamaktadır. Çocukların veya kendilerinin banyoları, bakımları veya giyinmeleri için hiçbir hizmetli bulunmamaktadır. Akhenaton saraydaki dairelerine onlar içerideyken hizmetlilerin girişini yasaklamış, bu yasağı ihlal eden birkaç kişiyi ise idam ettirdiği Mısır kaynaklarında anlatılmaktadır. Aten'in Akhenaton vasıtasıyla gönderdiği mesajlar Mısır toplumu üzerinde muazzam etkiler yaratmıştır. Öyle ki çok kısa bir sürede Mısır'ın başkenti değiştirilmiş, kendisi için muhteşem bir şehir kurdurtmuştur. Ancak Akhenaton'un ölümünün ardından hiçbir firavuna yapılmadığı şekilde heykellerinin yüzü parçalanmış, betimleme ve tasvirlerden olabildiğince silinmiştir. Güneş tanrısı Aten ise kayıtlardan tamamen çıkartılmıştır. Antik uzay bilimcileri bunun uzaylı varlıklarla olan iletişimin, hatta Antik Mısır'ı yönettiklerinin üstünün örtüldüğü 1000 yıllık bir gizemin başlangıcı olduğunu söylüyor. Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bana Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Araştırmalarımızın gelişerek devam edebilmesi için videoyu Facebook, Twitter gibi sosyal ağlarda paylaşmayı, yeni videolarımızdan haberdar olup araştıran insanlar topluluğuna katılmak için Kült TV'ye abone olmayı unutmayın. Gelecek videoda görüşünceye kadar hoşça kalın araştıran insanlar.